Merhaba Ulaşım Türkiye takipçileri. 9 Haziran'da gerçekleştirilen dijital lansman ile DAF yeni kamyon ve çekici serisini tanıttı. Bu videomuzda yeni nesil DAF kamyonlarında ne gibi iyileştirmeler yapıldığını kısaca sizlere anlatmaya çalışacağız. Ondan önce tabii kısa bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır kamuflajlı görselleriyle karşımıza çıkıyordu bu araçlar ve bir yılı aşkındır Hollanda'da otoban testleri yapılıyordu. Tabii kamuflajlar altında birçok spekülasyona yer verildi bu araçla alakalı. Bunlardan birisi de şuydu: işte aracın birçok markadan çok fazla alıntı parça kullandığı, çok fazla benzerlikler olduğuna dairdi. Fakat kamuflajlar kalktığında aslında aracın kendine has bir tasarımı olduğu da ortaya çıktı. Biliyorsunuz 95'ten beri DAF XF serisini makyajlayarak getiriyor. Ve bu sefer XF serisini makyajlamayarak, kabin üzerine eklemeler yapmayarak yeni bir kabin tasarımı ve sıfırdan bir tasarım ortaya çıkardı DAF. Biliyorsunuz 5 yıl önce Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan kararlar neticesinde de kamyon ve çekiciler için yeni sürücü kabin standartları yürürlüğe sokulmuştu. Bu karar yeni üretilen kamyonların 20 santimden 90 santime kadar uzatma esnekliği sunulmasına yer vermişti. Ve bu standartlar doğrultusunda da DAF yeni nesil araçlarında uzunluğu arttırarak hem daha ferah hem de daha güvenli bir kabin elde etmiş gibi duruyor. Tabi bu araç bir tık uzun duruyor hepimizin gözünde. Bunun da sebebi işte bu kararlardan dolayı. Ama yeni nesil kamyon ve çekicilerde artık bunu görmeye alışacağız. Bunu gösteriyor artık ve yeni nesilde ilk bu tasarım öncülüğünü yapan da DAF oldu. Şimdi isterseniz daha yakından araçlara göz atalım. Şimdi öncelikle kabinlerden bahsetmek istiyorum. DAF burada 3 tane yeni kabin ortaya sunuyor. XF, XG ve XG Plus. Şimdi neden hala XF var diye sorabilirsiniz. Size şöyle cevap vereyim. XF dediğimiz model en düşük kabini. Bir önceki modelden bile daha alçak, yaklaşık 7,5 santimlik bir alçaklık farkı var. Yine ön camı, yan tarafı ve tasarımı aslında XG ve XG Plus'tan aynı. Ama tek farkı şu: bu aracın hem kabini daha küçük, hem boyut olarak da daha küçük, hem de baz bir model. Muhtemelen bizim ülkemizde de öncelik olarak bu araç daha çok verilecek. Çünkü hem fiyat olarak muhtemelen daha uygun olacak, hem de yurt içi taşımalarında aslında ideal bir araç olacak. Şu anda şöyle söyleyeyim, bu bahsedilen ilk XF serisi birçok araca göre, ülkemizdeki birçok araca göre halen çok avantajlı bir araç. Diğer araçlara geçtiğimizde XG ve XG Plus, XF'in daha büyükleri. XG orta kabin, XG Plus yüksek kabin olarak geçiyor. Bu ikisinin de farkı şu: XG'nin kabin içi 198 ila 215 santim arasında bir yüksekliğe sahip. Yani bu da şu oluyor: ek uzunluk sağlandığı için bir önceki kabine göre iç alan hem daha geniş hem daha yüksek oluyor. XG Plus'ta ise fark daha da fazla. 220 santime kadar bir ayakta durma yüksekliği sağlıyorlar burada. 220 santim, şöyle söyleyeyim ben size, hani söylediğimde belki çok böyle ufak bir rakam olarak kalabilir ama bir çekici kabin için çok ciddi bir rakam. Ve bunu DAF sunuyor. Tabi bunu sunma sebebi de aslında biraz mevzuatların ortaya çıkarttığı mecburiyetler. 5 sene önce dediğim gibi kabul edilen Avrupa Birliği yasası gereği bu araçlar hem daha uzatılmak zorunda hem de kabinin genişletilmesi gerekiyor. Bundan dolayı DAF aslında bu konuda öncülük eden marka oldu. Yine aracın tasarımından bahsedersek burada dediğim gibi göz alıcı aslında bir tasarım var ama konik bir yapıya sahip bu araç baktığınızda. Konik yapıdan kastım şu: görüntülerde göreceksiniz. Öncelikle böyle bir tasarım yapıp sonrasında bu aracı aslında biraz yuvarlatmış DAF, böyle söylemek gerekirse. Ve bu yuvarlatmadan sonra araç son halini almış. Buradaki temel amaç tabi olabildiğince sürtünmeyi azaltmak ve yakıt ekonomisine katkıda bulunmak. Bu aerodinamik şekilde hem yol kullanıcıları için hem şoför için de ileri düzeyde bir güvenlik sağlıyor. Baktığınız zaman araç gerçekten hem etrafı daha rahat kontrol edilebiliyor, hem de şoförün daha rahat etrafını görmesine olanak sağlıyor. Yine baktığınızda kamyonların her birinde krom vurgulu bir ızgara donatılmış araçlar. Izgaraların üstünde aracın sınıfını vurgulayan parlak kaplamalı, göze çarpan bir logo çubuğu bulunuyor. Ön kısımda yine entegre edilen hava girişi, uzatılmış ön kısmı da vurgulayarak ızgara ile
daha da geliştirilen tasarıma katkıda bulunuyor. Yine baktığınızda şık tasarımlı bir çelik tampon var burada ama kompozit yüzeye sahip. Kompozit yüzeyin amacı şu aslında: kaza anlarında veya işte kırılmalarda onarım maliyetini düşürmek. Burada da DAF aslında bunu yapmış ama birçok marka artık kompozit parçaya gidiyor. Çünkü kompozit parçaların hem onarımı daha uygun hem de daha kolay yapılıyor. Böylelikle hasar durumlarında hem zararı en aza indiriyor hem de maliyetleri düşürüyor. DAF yine burada böyle bir konuda öncülük etmiş. Yine baktığımızda LED farlar, gündüz sürüş lambaları ve entegre viraj lambaları var bu aracın üstünde. Bu tabi LED far olayına DAF biraz geç entegre oldu. Birçok marka yani 7-8 sene önce bu işlere geçerken DAF henüz yeni modelinde bu LED farları araçlarına entegre etti. Artı bir özellik mi? Artı özellik. Aracın görünümüne en çok katkı yapan işlerden birisi LED farlar. LED far gerçekten birçok çekici, inanılmaz bir görüntü katıyor. DAF da bunu kendi karakteristik bir tasarımıyla araca entegre etmiş. Tabi XG ve XG Plus'ta standart ama bir önceki bahsettiğim XF modelinde standart değil LED farlar. Onu da opsiyon olarak alabiliyorsunuz ki bence alacak kişi zaten XG veya XG Plus alır. Yani XF modeline opsiyonlu çok alınacağını düşünmüyorum ben bizim ülkemiz için. Yeni özelliklere değinirsek 3 farklı konuya değineceğim. Biri, araçların sağ kısmında sürücülerin yayaları kolayca fark etmesi için kapı üzerine ikinci bir cam koymuş DAF. Kör nokta kazalarını minimuma indirgemeyi planlıyor DAF burada. Bu tabi güzel bir özellik. Avrupa'da birçok marka bunu henüz yapmasa da DAF bunu yapmış. Amerika'da çok yapılıyor. Hatta Amerika'da DAF'ın yan markası Peterbilt bunu yapıyor şu anda ve bunu da ekstra eklemiş durumdalar. Yine baktığınızda araçlarda Mirror Cam teknolojisini DAF artık entegre etmiş durumda. Standart bir özellik değil, opsiyon, isteğe bağlı alınabiliyor Mirror Cam sistemi. Tabi Mirror Cam şu an tartışılıyor hala ama mesela halihazırda şu an Mirror Cam'le araç üreten Mercedes-Benz'de bile Mirror Cam teknolojisi satılmış yüzlerce çekici olmasına rağmen hala Mirror Cam'le alakalı belli başlı arızalar ve kötü geri bildirimler gelebiliyor. Ben ilk başta Mirror Cam'le değil de standart aynalı modellerin daha çok satılabileceğini düşünüyorum. Belki ileride daha oturduğunda, Ar-Ge'leri daha geliştirildiğinde, hatalar giderildiği zaman Mirror Cam sistemi artık standart bir hale gelecek ilerleyen dönemlerde. Yine güvenlik sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Yeni nesil DAF serisinde biliyorsunuz artık teknolojiyle birlikte güvenlikte de önemli gelişmeler yaşandı. Birçok artık özelliği standart olarak veriyor DAF. Bunlardan birisi adaptif sürüş kontrolü, elektronik el fren sistemi. Değinmem gerekirse lansmanda kollu el frenli bir araç gösteriliyor ama bu tamamen şu an pandemiden dolayı yaşanan yarı iletken sıkıntısından dolayı kollu el frenli gösteriliyor ama elektronik el freni muhtemelen standart sunacaklar ilerleyen dönemlerde. Bu lansman araçlarında böyle gösterdiler ama ilerleyen dönemde standart halde bir elektronik el freni göreceğiz. Yine kalkış kontrolü var araçta. Araç stabilite kontrolü var. Şeritten ayrılma ayarı, uyarı sistemleri var. Gelişmiş acil durum fren sistemi var. Acil fren lambaları var. Ekstra fren tertibatı var. Ve şehir içi sürüşlerde dönüş asistanı gibi birçok güvenlik asistanları da araca entegre edilmiş durumda. Tabi bunları biz ilerleyen dönemlerde araç Türkiye'ye gelirse test etme imkanı bulsak göstereceğiz ama burada sadece hani özelliğe değiniyorum. Ön inceleme olduğu için ama ilerleyen dönemlerde bununla alakalı da gerekli incelemeler yapıldığı zaman göstermeye çalışacağız sizlere. Bunlara da ek olarak son olarak dorse bağlama sırasında oluşabilecek kaza durumlarına karşı düşük hız römork freni sistemi araçlarda kullanmaya başlandı. Bu ne? Bu biliyorsunuz binek araçlarda özellikle Volkswagen grubu araçlarda şu an çok var. Değinmem gerekirse geri yanaşırken eğer hızlı yanaşırsanız araç panik fren yapıyor ve kendini el freni çekmiş gibi durduruyor sallayarak. DAF bunu tıra da getirmiş artık. Çekicilerde de bu var ve diyelim ki dorseye yaklaşırken hızlı yanaştınız. Çarpma ihtimaline karşı araç kendini durduruyor. Aktif edersiniz bu özelliği. Bu iyi bir özellik çünkü dorse kazaları özellikle deneyimli az şoförlerde çok yaşanıyor. Bu da aslında bunu aza indirgemek için önemli bir özellik. Ve gelelim motora.
Aslında DAF burada şunu düşünmüş. Yani yaşadığımız dünyanın gerekliliğine göre DAF dizel yakıt teknolojisinin yanında daha çevreci motorlar sunmaya da hazırlanıyor. Bu araçlarda tabi dizel yakıtlı motorlar kullanılsa da ilerleyen dönemde elektrikli ve hidrojenli içten yanmalı motorlar da tanıtmayı düşünüyorlar. Şimdi yeni nesil Packard MX dizel motorunda iddia edilene göre %10'a kadar yakıt verimliliği sunuyor DAF. Ve çok da iddialı duruyor bence. %10 iyi bir rakam. Yine baktığınızda XF, XG, XG Plus kabin araçlarda 10.8 litre ve 13 litrelik motor seçenekleri sunacak olan DAF, yüksek verimlilik ve düşük yakıt sarfiyatı sunmaya da hazırlanıyor. Yeni nesil motorlarla beraber nakliyeci için servis maliyetlerinde düşüş hedefleyen DAF, yeni Packard MX motorlarında 125.000 kilometre servis bakım aralıkları sunuyor. Bu çok iyi bir rakam. 125.000 kilometre eğer vaat edildiği gibi düşünülürse, ki Türkiye'de ben bunun bir tık daha düşebileceğini düşünüyorum. Çok iyi bir rakam. Motorla beraber geliştirilen yeni tip Traxxon şanzımanı ile yenilenen de dişli serisi ile bir takım iyileştirmelerle de yakıt tasarrufuna katkısı bulunuyor. Tabi yakıt tasarrufu konusu biraz göreceli bir kavram arkadaşlar. Yani burada size bu araba şu yakar, bu yakar demem imkansız. Çünkü aracın gittiği yol, yük tipi, hava şartları, şoförün kullanma tipi yakıtı gerçekten çok etkiliyor. O yüzden bununla alakalı net bir şey söyleyemem ama DAF burada diyor ki ben standart aracıma göre en az %10'a kadar yakıt verimliliği sağlayacağım bu motorla diyor. Bu iyi bir iddialı bir görüş şu anda. Bakalım Türkiye'ye geldiğinde kullanıldıkça göreceğiz. Önemli olan ilk kullanıcıdan gelen bildirim. Motorla alakalı da değineceklerimiz bu kadar. Tabii iç mekana geldiğimizde şimdi güç aktarma sisteminden süspansiyona, kabinin içinden koltuklara ve yataklara kadar sürücülere üstün sürücü konforu sağlamak için her fırsat değerlendiğini belirtiyor DAF. Sonuç olarak sürüş, dinlenme ve uyku için en iyi ortamla birlikte piyasadaki en yumuşak sürüş, yeni nesil DAF sürücü konforunda yeni bir dönem başlatacağını iddia ediyorlar. Yeni nesil DAF kamyonlarının kabinine giren herkes genişlik karşısında şaşkına döneceğini belirten DAF, tüm modellerde dik ayakta durmak için fazlasıyla yeterli alana da yer vermiş gibi duruyor. Aslında teknik verilerle bunu desteklediğimizde anlattığım gibi 190 santim 200 santimlere kadar ulaşan bir kabin yüksekliğinden bahsediyoruz ve bu kabin içinde ayakta durduğunuzda oluyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bunu zaten kullananlar bilir, binenler bilir bu farkı. Bu da aslında standart olarak sunulduğunda gerçekten çok önemli bir özellik. Sırf bu özellik için bile bu aracın satış rakamının bir hali yükseleceğinden eminim ben. Yine baktığınızda yenilenen direksiyon simidi dikey ve yatay pozisyonda konumlandırma yapılırken sürücü için en uygun sürüş şeklini seçiyor. Yani bir otomatik ayarlama söz konusu burada. Direksiyon simidinde şöyle bir şey var. DAF logosu değişmemiş. Bir önceki kabindeki DAF logosu aynı şu anda ama belki değişir bu. Bu tabi otomatik ayarlama olayı güzel, elektronik olması. Scania markasında bu çok fazla gösterilen bir şeydi. DAF da bunu kullanmış yine baktığınızda. Yine döner koltuktan bahsediyorlar. XF'te yok ama XG ve XG Plus için isteğe bağlı opsiyonla 110 dereceye kadar dönen bir koltuk var. Sürücü koltuğunun yanında muavin koltuğu da aynı şekilde dönüyor ve konfor içinde ekstra bir fark katıyor bu döner koltuk sistemi. Tabi bu opsiyon olarak sunuluyor. Biliyorsunuz Scania'ların şu an Dream Plus paketlerinde bu standart olarak sunuluyor. Bu da eğer Türkiye'de bir paket sistemi oluşturulursa muhtemelen bir paket içine dahil edilir bu döner koltuk dediğimiz sistem. Tabi standart olarak sunulan katlanabilir yardımcı sürücü koltuğu da daha ferah bir kabin alanı sunuyor. Aslında şöyle, yardımcı sürücü koltuğu, muavin koltuğu standart olarak döner olarak sunuluyor ama şoför koltuğu opsiyon olarak sunuluyor. Yani eğer ki ikisine dönmesini istiyorsanız şoför koltuğuna opsiyon olarak ekstra para vermeniz gerekiyor. Buradaki fark da bu. Yine baktığınızda XG, XF, XG ve XG Plus'larda standart olarak otomatik sıcaklık kontrol sistemi ve tam otomatik kontrol klima sistemiyle donatmışlar. Park kliması opsiyon olarak sunuluyor. XF serisinde XG ve XG Plus'a standart otomatik klima ve park kliması
XG ve XG Plus'larda standart olarak sunulacak. Tabi bunun en temel sebebi DAF biliyorsunuz tarihin en büyük teslimatlarından birini yaptı. Bundan yaklaşık bir 5 ay önce İspanya'nın Prima Frio firmasına tam 3000 adet DAF XF480 sattı. Yüksek kabin ve bu araçların hepsi fabrikasyon park klimasıyla satıldı. İspanya firması olduğu için İspanya ve Portekiz'de şu anda trafik yasası gereği çekicilerde park kliması bulunması zorunlu. Bundan dolayı da DAF bu XG ve XG Plus modelinde pazar payını da arttırmak için park klimasını standart olarak koymuş. Otomatik klima, artık her marka otomatik klimayı sunuyor. Ben buna çok ekstra bir özellik olarak söylemiyorum. Ama park klimasının standart olması XG ve XG Plus'ta önemli bir özellik. Yine bakıldığı zaman opsiyon olarak sunulan ek 10 inçlik bir ekran var. Direksiyon simidinin sağ tarafında konumlandırılmış durumda ve telefon bağlantısı, işte bilgi, eğlence, navigasyon ve daha fazlasını sunuyor. Bu da standart bir şey artık birçok marka için. Bunu da ben çok ekstra bir özellik olarak görmüyorum. Özellikle bir önceki DAF'larda, Türkiye'ye gelen DAF'larda şöyle bir durum var. Araçlara teyp bile standart gelmiyor. Bunu sonradan servisler montaj yapıyor. Bu çok eksi bir özellik DAF için. Eğer ki bu kabinde de aynı sıkıntılar yaşanırsa problem olabilir. 10 inç multimedya sistemi araca dediğim gibi opsiyon olarak koyulmuş ama artık dediğim gibi standart. Bugün hangi markaya giderseniz gidin artık standart bir multimedya sistemi sunuyorlar. Ve ben bunu çok bir ek olarak görmüyorum. İlaveten de dijital kadran da eklemişler. Dijital kadran tabi bir önceki seride yoktu. DAF'ın bir önceki serisinde normal standart kadran vardı. Dijital kadran sistemine DAF da geçti artık. Dediğim gibi dijital kadran, multimedya sistemi vesaire bunlar artık hep standart sunuluyor. DAF da burada aslında kendi markası için bir yenilik yapmış durumda. Ben kadran kısmına baktığımda kadran kısmı çok hoşuma gitti. Güzel bir anlaşılır bir ekran kısmı var. Gerçekten üzgün bir tasarım yapmış DAF burada. Bu da aslında artı bir özellik ve bunu standart olarak XG ve XG Plus'ta sunması da yine ekstra bir özellik. Dediğim gibi bu aracın en baz modeli bahsettiğim XF olacak. Görüntü olarak aynı ama daha alçak ve daha boş model olacak ve muhtemelen bizim ülkemizde daha çok satılacak. Görüntü onu gösteriyor. Evet arkadaşlar, incelememiz bu kadardı. Tabi videoyu sonlandırmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi DAF Türkiye'de uzun yıllar güçlü bir marka imajı verirken son yıllarda biraz inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Bunun da sebebi sağlıklı bir bayi yapısında olmamasıydı. İşte özellikle bir seneyi falan hiç satış yapmadan geçiren bir marka olarak görünüyordu DAF. Ama bu yeni kabinle birlikte ve yeni oluşan bayi yapısıyla birlikte ve servis anında genişlemesiyle Türkiye'deki müşteri portföyünün ben daha da artacağını düşünüyorum. Bu modelde aslında buna öncülük edebilir ama dediğim gibi o XF modeli, ilk başta bahsettiğim XF modeli daha çok bizde satacak gibi duruyor. Çünkü hem yapısı hem de fiyat itibariyle bizim ülkemizde daha çok tercih edilecek bir araç gibi duruyor o XF. Ama XG ve XG Plus da doğru şekilde burada pazarlanırsa ve doğru şekilde müşteriye anlatılırsa bence daha iyi satış rakamlarına ulaşabileceğini düşünüyorum ben. Şimdilik bu videodan size aktarabileceklerimiz bu kadar. Soru ve görüşlerinizi video altında yorumlarda bize belirtebilirsiniz. Bizden daha çok haberdar olmak isterseniz Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Yine kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız birçok inceleme ve özel videoyu görebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.